Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Smandrabhaktiramana Bhadati Swapanandika Vanchakalpatarishya Kripasamudhyanicham Patitanavayam Vaishnavibhav Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Gurave Gaurachandra Radhikaya Tadavaya Krishna, Krishna Bhakta. Can we make this microphone a little bit louder? So, Hare Krishna, dear devotees. Hare Krishna, sevgili adamlar. Welcome to the second day of our seminar entitled Full Surrender, Honest Inquiry and Service, Seva, the three qualifications for receiving spiritual knowledge and bhakti devotion. Tam teslimiyet, samimi bir şekilde araştırma ve alçak gönüllü bir şekilde hizmet etme, yani spiritüel bilgi ve bhaktiyi almanın 3 tane gerekli olan niteliği başlıklı seminerimizin ikinci günü hoş geldiniz. And for those of you who were absent yesterday, I just want to say that I gave already this seminar during the Bhakti camp. Dün burada olmayanlar için Bhakti kampı sırasında bu semineri zaten vermiş olduğumu söyleyebilirim. But we decided with Srimad Krishna Prabhu that I will repeat it. Ama biz Nisma Krishna Prabhu'yla bunu tekrar etmeye karar verdik. And I'll give to devotees the possibility to ask some questions. Ve adananlara bazı sorular sorma şansı vereceğiz. And according to your questions, we will go deeper into one or another subject according to your interest. Ve sizin sorularınıza ve ilgi duyduğunuz alanlara bağlı olarak bir konuya veya diğer bir konuya derinlemesine gireceğiz. And otherwise, if you will not have questions, then I'll just present again the material. Ama sorularınız yoksa tekrar aynı şeyleri anlatacağım. And again, if you will feel that you have some questions right during the discussion, then just raise your hand and we will talk. Eğer konuşma sırasında yine aklınıza herhangi bir soru gelirse elinizi kaldırıp sorabilirsiniz. So yesterday we spoke that the seminar is based on the famous Bhagavad Gita verse 344. Dün bahsettiğimiz gibi bu seminer aslında Bhagavad Gita'nın ünlü kıtası 4.34'e dayanıyor. This is the verse. Bu bahsettiğimiz kıta. And we spoke about the nature of avidya, of ignorance. Ve avidya'nın yani cehaletin doğasından bahsettik. And as we defined it, that avidya is not just a lack of knowledge, Ve avidya'nın sadece bir bilgi eksikliği olmadığını söyledik. but it's actually a rebellious or allergic aversion or reaction to spirituality. Ama aslında spiritüelliğe karşı duyulan bir tür alerji gibi, bir kaçınma tepkisi gibi. And also we spoke about the fact that the opposite of avidya is vidya, or spiritual knowledge. Ve aynı zamanda avidya'nın zıttı olan şeyin de vidya, yani spiritüel bilgi olduğunu söylemiştik. And who remembers how knowledge sounds in Sanskrit? What is the word that we are using? Ve bizim kullandığımız kelimenin kim bunu hatırlıyor? Sanskrit dilinde bilgi için kullanılan kelime. Jnana, and we have a few synonyms. Gyana ve bunun birkaç tane eş anlamlısından bahsetmiştik. Siddhanta and Tattva. Yes. Siddhanta ve Tattva. And if avidya diverts our consciousness from the Lord, then vidya or knowledge connects our consciousness to the Lord. Nasıl ki avidya bizim bilincimizi Rab'den uzaklaştırırsa, vidya ya da Tattva bizim bilincimizi ona yaklaştırır. And also we spoke about the qualities of a guru. Aynı zamanda bir gurunun özelliklerinden bahsettik. Guru means one who flatters. Guru bizi şişiren kişidir. Yes? Öyle mi? No? Hayır. Guru means one who is easy. Yes? Kolay olan kişidir, değil mi? And what means good? Öyle değilse nedir? We don't like this translation. Bunu sevmiyoruz. Yes, he's heavy. Yes, he can be heavy with us, but mainly he's heavy because he's very fixed
like a mountain. You cannot move a mountain. The mountain is fixed. Evet, o bize karşı ağır olabilir ama esas olarak ağır olmasının nedeni onun yerinden oynatılamaz, bir dağ gibi olması. And he's fixed in his dedication, his devotion, his love to the Supreme Lord. Ve onun Yüce Rabbi olan adanmışlığı, onun sevgisi, aşkı. And also we spoke that the function of the spiritual master is to offer an education, systematic education to his disciple. Aynı zamanda manevi öğretmenin görevinin öğrencisine sistematik bir şekilde spiritüel bilgi aktarmak olduğunu söylemiştik. But this systematic education is a result of our proper approach towards the spiritual master. Ama bu spiritüel eğitim aslında bizim manevi öğretmene doğru şekilde yaklaşmamızın bir sonucu olabilir. And the proper approach is described exactly in this verse, in 3:44, in which Krishna is saying, Tavidi Pranipatina Pariprashna Sevaya Pariprashna. Ve bu kıtada söylendiği gibi manevi öğretmene yaklaşmanın yolu, doğru şekilde yaklaşmanın yolu budur. So today we'll go deeper into the subject. Bugün bu konuya biraz daha derinlemesine gireceğiz. And we'll discuss the first among the three qualifications for receiving spiritual knowledge. Ve spiritüel bilgiyi edinmek için gerekli olan üç özellikten ilkinden bahsedeceğiz. We'll speak about Pranipat, or about the surrender to the spiritual master. Ve bu konuda Pranipat olacak, yani manevi öğretmene teslim olma. These words like surrender, devotion, and even love. Now, love anyway, we have a sentimental understanding, but surrender and devotion to somebody is not quite popular in the modern materialistic culture. Teslim olma ve adanma ve aşkı biraz daha tanımlayabiliyoruz belki ama bu ikisi, yani teslim olma ve adanma bir kişiye karşı aslında çok popüler bir yaklaşım değildir. And as I said yesterday, the modern culture is not guru friendly. Ve dün de bundan bahsetmiştim. Modern kültür aslında guru kültürünü çok benimsemiyor. It is not even God friendly. Hatta yani Tanrı'ya da çok yakın olmayan bir kültür. It's antagonistic to any idea of surrendering to somebody. Ve herhangi birine teslim olma fikrine de tamamen düşmanca bir tavır sergiliyor. But for real spiritual life, not just superficial spiritual life, we cannot avoid surrendering to the Lord via the transparent media of the spiritual master. Ve biz eğer gerçek bir spiritüellikten bahsediyorsak, yüzeysel bir spiritüellikten bahsetmiyorsak o zaman manevi öğretmene, Tanrı'ya teslim olmaktan kaçınamayız. And 2 years back, also during the Bhakti Camp Festival, I gave a seminar which was entitled Defining Self-Surrender, Sharanagati. Ve daha önceki yıllarda Bhakti kampında yine ben bu teslimiyeti tanımlamak, yani Sharanagati isimli bir seminer vermiştim. This was the title, and this was the main shloka that we discussed this year. Ve o seminerin başlığı buydu, yani kendini teslim etmeyi tanımlamak ve bahsettiğimiz kıtada buydu. You were supposed to learn the shloka, Nutiyasya Sankalpa Pratikulasya Rajana and so on. Sizin bu kıtayı öğrenmiş olmanız gerekiyordu. But during the seminar, I mentioned that our surrender to the Lord includes surrender to Vaishnavas and surrender to the spiritual master, to Guru. Not only surrender to the Lord. Ve bu kıta üzerine konuşurken bundan bahsetmiştik. Yani bizim aslında teslimiyet dediğimizde bahsettiğimiz şey sadece Rabbe teslim olmak değil, bu aynı zamanda Vaishnavalara ve Guru'ya teslim olmayı da içeriyor. And whatever we are doing in our spiritual life, be it our sadhana, our bhajana, our seva, our devotional service, even our sacrifices, Ve biz manevi yaşamımızda ne yapıyor olursak olalım, sadhana olsun, bhajana olsun, adanma olsun, bizim adanma hizmetimiz olsun. without sincere self-surrender and dedication to Hari, Guru and Vaishnavas, Ve hayır, Guru ve Vaishnava'ya gerçek anlamda biz teslim olmazsak bu nasıl olur? all those things there will remain in Sanskrit. It's called Nishprihan, which means lifeless. Tüm bunlar nişkripani olarak tanımlanıyor Sanskrit dilinde. Onlar cansız olacaklar deniliyor. It will become mechanical or imitation. Bunlar bir mekanik bir hal alacaklardır veya bir taklitten ibaret olacaklardır. And Srila Prabhupada often said that don't practice your spiritual life just as a matter of fashion. Ve Srila Prabhupada çoğu zaman bunu söylemiştir. Manevi yaşamınızı bir moda gibi yaşamayın. And without surrender, it will be on the level of
superficiality, but it also can lead to some offenses in the spiritual life. Teslimiyet olmadan bu çok yüzeysel kalacaktır ama aynı zamanda manevi yaşamımızda bazı kabahatler işlememize de neden olabilir. And the classical example, Vedic example of trying to practice some spirituality without surrender, without Pranipat is the example of Ramaharshana Sutta from Srimad Bhagavatam and Lord Balaram. Bu aslında Vedik örneğe bakacak olursak Rabbalaram'la onun arasındaki bir öğrenci arasındaki Srila Prabhupada Ramaharshana Sutta ile Baladev arasındaki örnek aslında bunun pratik bir örneği. Bir kişinin teslim olmadan manevi bilgiyi almaya çalışmasıdır. Srila Prabhupada is describing in Krishna book that when Lord Balaram visited Naimisharanya, there was a great sacrifice. Rabbalaram Naimisharanya'yı ziyaret ettiğinde burada büyük bir yargı gerçekleşiyordu. Büyük bir sunu vardı. And there were many participants in that sacrifice which was lasting for thousands of years. Ve binlerce yıl sürecek olan bu sunuya katılan birçok kişi vardı orada. And there were many great brahmanas, great sages, yogis, ascetics. Birçok büyük brahmanalar vardı, azizler vardı, And yogiler vardı. when they saw Lord Balaram, everybody, they arose from their seats and offered their pranipats or their respectful obeisances. Ve Rabbalaram'ı gördüklerinde orada bulunan herkes ayağa kalktı ve ona pranipatlarını yani hürmetlerini sundular. Why? First of all, because they had knowledge Neden bunu yaptılar? Her şeyden önce bilgi sahibiydiler. about the Supreme Personality of Godhead, and also they understood that Lord Balaram is the first incarnation of the Supreme Personality of Godhead. Çünkü onlar Tanrı Yüce Şahsı'nı tanıyorlardı ve Rabbalarım'ın da onun ilk yayılımı olduğunu biliyorlardı. And besides that, Lord Balaram actually is Adi Guru. He is the original spiritual master. Ama bunun yanı sıra Rabbalaram aynı zamanda Adi Guru'dur, yani orijinal spiritüel öğretmendir. And as we can see here on the screen, he is the source of two very important concepts that I would like devotees to be aware of. Bu tahtada gördüğümüz gibi aslında o iki çok önemli kavramın da temsilcisidir. Bunları şu anda görebiliyoruz. Bunu da adından bilmesini istiyorum. He is the source of Samasti Guru Tattva, O Samasti Guru Tattvanın kaynağıdır. which includes the Lord himself, who is the original Guru, Ve bu Yüce Rabbi kendisini içerir ki o da orijinal gurudur. together with all the collective perfect spiritual masters residing in the spiritual world. Ve spiritüel dünyada bulunan bütün mükemmellere ulaşmış guruların hepsini de aynı zamanda içerir. So it's like a great gathering, it's like a unity amongst all of them. Ve bu büyük bir toplantı gibi de bir birleşme gibidir onların arasında. So they possess great authority. Ve büyük bir aslında otoriteye sahiplerdir. And all these Samasti Guru Tattva, they empower some individual particular devotees to play the role of Guru and to serve in the capacity of a Guru. Ve bütün bu Samasti Guru Tattva aslında belli bir kişiyi guru olması yönünde yetkilendirirler. And they empower Vaishnavas, devotees with the energy which is called Guru Shakti. Vaishnavaları veya adananları Guru Shakti denilen o güçle güçlendirirler. And this Guru Shakti means exactly two things that we spoke yesterday. Ve bu Guru Shakti'de bizim dün bahsettiğimiz iki şeyden oluşuyor aslında. It's the energy to encourage, Bu bir kişiye cesaret verme enerjisidir. but it's also the energy to correct. Ama aynı zamanda o kişi düzeltmek için gereken I enerji. remember Srila Shuran Maharaj once said that a guru have to have real nerve, to say straightforward, to say things. Bir keresinde Şivaşıvarması'ndan şunu söylemişti. Bir gurunun gerçekten bir şey olduğu gibi söyleyebilmesi için güçlü olması gerekiyor. Sinirlerinin güçlü olması gerekiyor. A guru is not a people pleaser. Bir guru aslında insanları memnun edecek bir kişi değildir. He is Krishna pleaser. O Krishna'yı memnun eden kişidir. Therefore, you have to have some energy, some shakti in order to convey the truth. O yüzden de gerçeği aktarabilmek için kişinin bir şaktisinin, bir gücünün olması gerekir. But at the same time, the spiritual master have kripa, which means compassion. Ama aynı zamanda manevi öğretmen merhamet sahibidir. Yani kripaya sahiptir. He has also knowledge, Onun aynı zamanda bilgisi vardır. devotion, taste, and so on. Onun aynı zamanda bir adanmışlığı vardır.
So when a person is empowered by all of these things, then he is technically included in the Vyasti Guru category. Aslında bir guru bütün bunlarla güçlendiği zaman Vyasti guru olarak kabul edilir. And those Samasti Guru, they empowers all the Vyasti Gurus in this material world Ve Samasti gurular da bu maddi dünyadaki bütün bu Vyasti guruları güçlendirirler. to rescue the conditioned souls from the grip of material energy. Maddi enerjinin kıskacından bu koşullanmış ruhları kurtarabilmeleri için. So all the sages who saw Lord Balaram, they understood this tattva. Ve Rahbaların görmüş olan bütün azizler bu tatlıyı anlamışlardı. And as a result, they offered their obeisances to Lord Balaram. Ve bunun sonucu olarak da onlar Rahbalara hürmetlerini sundular. Except Ramaharshana Sutta, Sadece Ramaharshana Sultan'ın haricinde. who technically he was a disciple of Vyasadeva. Ve aslında teknik olarak o da Vyasadev'in öğrencisiydi. But he somehow considered that since he is sitting on a Vyasasana high position, Ama o bir şekilde Vyasasan'da oturduğu için, yüksek bir pozisyonda oturduğu için then everybody should bow down to him and not he should bow down to anybody. o yüzden herkesin ona hürmetlerini sunması gerektiğini düşünmüştü. Onun kimseye sunmaması gerektiğini düşünmüştü. And from technical point of view, he how to say, he in somewhat he was right. Yani teknik açıdan bir şekilde evet haklıydı. But often, and inclusive Srila Prabhupada, they described that Ramaharshana had some pride in his heart. Ama Srila Prabhupada da bunu söylüyor. Ramaharshana'nın bir şekilde kalbinde kibir vardı. And he could offer his obeisances to Lord Balaram, to Adi Guru, but because of his pride, he did not do it. Aslında Rahbalarama yani Adi Guru'ya hürmetlerini sunabilirdi ama o gururundan dolayı bunu yapmadı. And at that time, Lord Balaram became Guru, he became heavy. O zaman da Rahbalara'nı görünce ağırlaştı yani bir guru haline And geldi. he even killed Ramaharshana Sutta simply by striking him with a kushastra, exactly as we see here in the picture. Ve Ramaharshana Sutta'yı aynı resimde gördüğünüz gibi bir okla aslında öldürdü. And we may think that these are kind of like archaic examples that are not relevant nowadays. Biz bunun arkaik bazı örnekler olduğunu düşünebiliriz, bugün için geçerli olmadıklarını düşünebiliriz. But Srila Shivaram Maharaj once gave the example how this Ramaharshana Sutta is manifesting in us sometimes. Ama bir keresinde Srila Shivananda Swami bu Ramaharshana Sutta'nın nasıl bizde aslında ortaya çıktığını açıkladı. And he chastised the devotees on the farm in New Rajadam. Ve o Nivajadam'da yani çiftlikteki adamları azarlıyordu. Sometimes he was walking around the New Rajadam. Bazen Nivajadam'da dolaşıyordu. And devotees were riding a bicycle. Ve adamlar da o sırada bisiklete biniyorlardı. They saw their spiritual master. Onlar manevi öğretmenleri görüyorlardı orada. They like made something like Jai Guru Maharaj. Jai Guru Maharaj gibi bir şey yapıp geçiyorlardı. Or they were waving with the hand. Ya da el sallıyorlardı. And I mean, you see your spiritual master, you stop your bicycle, you prostrate, then go on riding, no problem. Eğer siz bisiklet şeyseniz o zaman aşağı durmanız gerekir manevi öğretmeninizi gördüğünüzde onun hürmetlerini sunup sonra devam edebilirsiniz yoluna. Or those of you who are personally serving your spiritual masters, you know the etiquette. Ve aramızda manevi öğretmenine kişisel olarak hizmet edenler bunu bilirler. Bir etiket vardır. It's an austerity. Each time when you are entering the room of your spiritual master, you have to bow down. Ve bu da bir feragattır. Her seferinde manevi öğretmeninizin odasına girdiğinizde aslında hürmetlerinizi sunmanız gerekir. Even if you've been there 3 seconds back. 3 saniye önce çıkmış olsanız bile. And once there was a devotee who kind of like became tired of that. Ve bir keresinde bir adam vardı ve artık bundan bıkmıştı. And he stopped bowing down before Srila Prabhupada. Ve Srila Prabhupa'nın önünde eğilmeyi bıraktı. Even he came a little bit later to one of Prabhupada's morning walk and he still did not offer his obeisances to Srila Prabhupada. Bir keresinde Srila Prabhupa'nın yaptığı sabah yürüyüşlerine de biraz geç kalmıştı ama buna rağmen yine de hizmetlerini sunmadı. And when Prabhupada saw him from a distance and saw that he's not paying obeisances, Ve Prabhupada onun uzaktan gördüğünde ve hürmetlerini sunmadığını gördüğünde then Prabhupada commented, bunun üzerine bir yorumda bulundu. thus his Maya started. Bu şekilde maya başladı. And in a few weeks, devotees never saw that devotee.
Ve birkaç hafta içinde de adananlar artık o adamını görmüyorlar. Srila Prabhupada immediately could detect that something is already wrong in the consciousness of this disciple. Srila Prabhupada bunu hemen yakalamış, yani o adananın bilincinde bir şeyler oluyor. And as I said, it's an austerity to offer respect and obeisances. Saygılarınızı ve hürmetlerinizi sunmak dediğim gibi bir feragattır. And even Lord Krishna admits that in Bhagavad Gita. Ve Rab Krishna da bunu itiraf eder Bhagavad Gita'da. And in 17:14 he's saying, 17-14'te şöyle der. Deva Dvija Guru Pragya Pujanam Shaucham Arjuvam Brahmacharyam Ahimsacha Shariram Tapa Uchete. Austerity of the body consists in worship of the Supreme Lord, the Brahmanas, the spiritual master, and the superiors like the father and mother, and in cleanliness, simplicity, celibacy, and non-violence. Bedenle yapılan feragatlar, Yüce Rab'be yapılan ibadeti, Brahmanaları, manevi öğretmeni ve annemiz ve babamız gibi büyüklerimize yapılan ibadeti içerir. Aynı zamanda temizliği, basitliği, cinsel feragati ve şiddetsizliği içerir. Austerity of the mind is not to become proud, not to speculate. Ve zihnin feragati ise spekülasyon yapmamaktır ve gurura kapılmamaktır. Austerity of the speech is not to talk nonsense. Ve konuşmanın feragati ise saçma şeyler hakkında konuşmamaktır. And austerity of the body is to bow down before the superiors, those who have the authority and those who are more wise, more knowledgeable than us. Ve bedenin feragati ise bu şekilde eğilmektir. Yani bizden daha fazla bilgiye sahip olanlar üzerinde, bizim hayatımız üzerinde bir otorite sahibi olanlar üzerinde. And I remember how many years back in one of his old lectures, Srila Shivaram Maharaj explained. Bundan birçok yıl önce Srila Shivaram bir dersinde açıkladığı bir şey hatırlıyorum. That there are only two motives why we are not able to worship or to offer proper respect to our seniors especially. Özellikle büyüklerimize neden saygılarımıza uygun bir şekilde sunamıyor olmamızın iki nedeni vardır temelde. He said that the first cause is ignorance, avidya. Bunlardan ilki, bu nedenlerden ilki avidya yani cehalettir. But he equated ignorance or avidya with a lack of culture. Ama onun için cehalet veya avidya kültürsüzlük yani kültür eksikliğidir. Culture means to know how to respect. Kültür nasıl saygı duyacağımızı bilmektir. And how much respect we should offer to others according to their position. Ve pozisyonlarına göre diğerlerine ne kadar saygı göstermemiz gerektiğini bilmektir. All of our Vaishnava culture, Vaishnava Sadachara is actually about respect. Ve Vaishnava kültürü, Vaishnava Sadachara aslında saygı kültürüdür. And the second reason why we are not able to offer our respect is envy. Ve ikinci neden de saygımızı göstermememizin nedeni de hasetimizdir yani kıskançlığımız. And I have a funny definition of what is envy. Ve benim de kıskançlığın ne olduğuna dair komik bir tanımım var. Envy is a selfish feeling of regret. Haset ya da kıskançlık aslında bencilce bir pişmanlık duygusudur. Annoyance Ya da bir rahatsızlık verme and duygusudur sadness ve üzüntü. caused by the success, good fortune or well-being of others. Ve bu diğerlerine iyi talihi ya da başarısından kaynaklanır. Bhaktivinoda Thakur has a song which is called Amara Jivana. Bhaktivinoda Thakur'un Amara Jivana diye bir şarkısı var. It's not about him, it's about us. Ve bu şarkı aslında onunla ilgili değil, bizimle ilgili. Amara Jivana means my life. Ama Juna benim hayatım demek. And he's explaining exactly that. When I'm seeing that somebody is happy, I'm sad. Ve şöyle açıklıyor, ben birisinin mutlu olduğunu gördüğümde üzülüyorum diyor. When somebody is sad, I feel a kind of like enlivened. Wow, it's okay. Yani birisinin üzgün olduğunu gördüğümde biraz canlanıyorum. So, in order to avoid the situation of Ramaharshana Sutta, Ve Ramaharshana Sutta'nın durumuna düşmemek için we have to learn the science of Pranipat, of offering respect. biz bu bilimi öğrenmeliyiz. Pranipat'ın yani hürmetlerimizi sunmanın bilimi. And a materialistic beginner devotee, Kanishta Adhikari, he is able to offer respect just to the Supreme Lord. Materyalist olan daha başlangıç seviyesindeki adana hürmetlerini sadece Yüce Rab'be sunabilmektedir. And to some degree, he may offer respect to the spiritual master. Ve belki bir dereceye kadar da manevi öğretmene saygılarını sunabilir. But
Archa am evahare pujam yadshada hite natat bhakteshu cha anishu. He is not able to offer respect to other devotees. Ama diğer adananlara saygılarını sunamamaktadır. And he is not able to offer respect to other living entities also. Ve diğer canlı varlıklara da saygılarını sunamaz. But respect should be complete. Ama saygının tam olması We gerekir. should offer respect to the Supreme Lord, to the Spiritual Master, to other devotees and to other living entities. Bizim Yüce Rabbe, manevi öğretmeni, diğer adananlara ve diğer canlı varlıklara bir saygı gösterebiliyor olmamız gerekir. Okay, let's give you another modern example of what is not Pranipat. Burada da neyin Pranipat olmadığına dair daha modern bir örnek görüyoruz. This is what often is happening. Bu genelde olan bir şey. Make it quick because I have an important meeting. I have something more important than you. Hızlı bir şekilde halledin bunu çünkü benim de senden daha önemli bir işim var. You know, women, they are genius creation of the Supreme Lord. Kadınlar Yüce Rabbin çok dahice bir yaratılışıdır. They immediately detect any falsity in the man. Yani erkeklerdeki herhangi bir yanlışlığı hemen fark edebilirler. And they immediately can feel that she is the only one or one amongst other. O erkek için tek kadın mı olduğu yoksa ondan başka birilerinin de olmadığını hemen fark edebilir. And I want to say the spiritual master also feels I'm the only one in the life of my disciple or I'm one amongst others. Manevi öğretmen de bunu fark edebilir. Ben öğrencimin hayatındaki tek kişi miyim yoksa benden başkaları da var mı? And this picture is showing that, I mean, you are one amongst others, so let's talk a little bit and then I'm going to do some things. Bu resim de bize bunu gösteriyor aslında. Sen sadece diğerlerinden birisisin. Yani hemen bunu halledelim ve işime gideyim. But in the same way as you are giving flowers to your wives, you are giving some attention to her just to confirm you are the only one. Yani ama aynı eşinize çiçek verirken ya da bir şey yaparken yani onun hayatınızdaki tek kişi olduğunu ifade ediyor olmanız gibidir. I found once a very heavy statement. Ben bir keresinde çok ağır bir ifadeyle karşılaştım. That in the place where woman is not respected, not loved, not cared, Yani kadınların saygı duyulmadığı, sevilmediği, korunmadığı yerlerde. where to woman gifts are not given, sweets are not given, Ya da kadınların hediyelerin verilmediği, tatlıların verilmediği yerde. and decorations, Ya da süsler alınmadığı yerde. Lakshmi is never coming to that place. O yere Lakshmi hiçbir şekilde No uğramaz. prosperity there. Orada hiçbir zenginlik olmaz. So, in the same way, there is no bhakti in the place where you are not offering obeisances, pranipat to the spiritual master. Ve manevi öğretmenin Pranipat'ın yani saygıların sunulmadığı yerde de bhakti olmaz. Lakshmi Devi is not coming in the place where the women are not respected, Lakshmi Devi kadınların saygı duyulmadığı yere gelmez. and the Bhakti Devi is not coming in the place or in the heart where there is no respect for the spiritual master. Bhakti Devi de manevi öğretmene saygı duyulmayan bir kalbe ya da herhangi bir yere gelmez. So now let's remind us what means Pranipat exactly, this word that Krishna is using in famous verse of Bhagavad Gita. Bu Bhagavad-gita'nın ünlü kıtasında Krishna'nın kullandığı Pranipat sözcüğünün ne anlamı geldiğini tekrar hatırlayalım. So we see here a few definitions of the word Pranipat. Burada Pranipat kelimesinin birkaç farklı tanımını görüyoruz. To bow down humbly, to prostrate oneself at the feet of a person. Alçak gönüllü bir şekilde eğilmek, bir kişinin kendisini diğer bir kişinin ayağının önüne doğru uzatması. To bow and to lie down with the face downward as a sign of great humility. Başımız aşağı doğru bakacak şekilde öne doğru eğilmek ve yere uzanmak. Bu da aslında bir alçak gönüllülük ifadesi. Submission and obedience to a master. Bir efendiye itaat göstermek ve onun önünde aslında itaatkarlığı göstermek. Surrender, capitulation. Teslimiyet. Like at the time of war. Teslim olmak. The Germans, they capitulated. Yani bir savaş zamanında Almanların teslim olması. And another definition that Srila Prabhupada gave is becoming a blank slate, prakrishta rupena nipat.
Ve burada yine Şilapropadan bence başka bir tanım da var. Boş bir kağıt gibi olmak. And we have a quote from a lecture of Srila Prabhupada. Ve burada da Şilapropada'nın bir dersinde bir alıntıyı görüyoruz. Prabhupada is saying, so this is the first condition, Pranipat. Prabhupada şöyle diyor, bu ilk koşuldur, Pranipat. Pranipat means Prakrishta Rupena Nipat. Pranipat bu anlama geliyor, Prakishta Rupena Nipat. You have to become blank slate. Sizin boş bir sayfa gibi olmanız gerekiyor. Now see, whatever I learned, oh, I forget. Efendim ben ne öğrendiysem şu ana kadar şimdi bunu unutuyorum. Not that you are coming to the spiritual master and you are saying, Bu yani manevi öğretmenin gelip de söylediğimiz bir şey değil mi? Gurudev, I have this degree and that degree and I have this education and this university behind and so on and so on. Manevi öğretmene gelip böyle demezsiniz. Öğretmenim benim işte şurada yapmış olduğum şöyle bir derece var, şu okullardan mezun oldum. That's good. Bu iyi bir şey. But Rupa and Sanatana Goswami, they knew 5-6 languages. Rupa ve Sanatana Goswami'ler 5-6 tane dil biliyorlardı. They were the greatest scholars at their time. Kendi zamanlarının en iyi alimleriydiler. They were the most intelligent amongst Brahmanas. Brahmalar içerisinde en zeki olanlarıydı. Still, Sanatana Goswami came to Lord Chaitanya and said, Kyami, please tell me who I am because I don't know. I'm in ignorance. Yine de Sanatana Goswami Lord Chaitanya'ya gelip lütfen bana kim olduğunu söyle çünkü ben bunu bilmiyorum ve ben cehaletin içindeyim dedi. This is what means to become a blank slate. Bu da boş bir sayfa halini almak demektir. Now you write whatever you like. Şimdi sen ne istiyorsan onu yaz. This is the first condition. İlk koşul budur. And as maybe you remember, I told this story, but I would like to tell it again because I really like this story, which demonstrates this attitude of Pranipat towards the spiritual master. Bu hikayeyi daha önce anlatmıştım. Belki hatırlıyorsunuz ama ben tekrar anlatacağım. Bu hikayeyi çok seviyorum. Bu bizim aslında bu manevi öğretmene karşı göstermemiz gereken bu teslimiyeti çok güzel ifade eder. And this is the story of Shankaracharya who came to his spiritual master Govinda. Ve bu Shankaracharya'nın hikayesi ve de o da manevi öğretmeni Govinda'ya He yaklaşıyor. is known as Govinda or Govinda Pada. O Govinda olarak ve Govinda Pada olarak biliniyordu. And Shankaracharya, from the very beginning of his life, he was a very special person who was a seeker, who was searching for enlightenment and knowledge and self-realization. Shankaracharya hayatının başından beri çok özel bir kişiydi ve bir arayışta olan bir kişiydi. O gerçeği arıyordu. And already at 12, at the age of 12, he had given up his family life in order to travel on foot and to search for a spiritual master. Ve 12 yaşındayken aile hayatını bırakarak bir manevi öğretmen aramak için yürümeye başladı. And during his journey, he met a lot of yogis, a lot of mystics, a lot of saints and gurus. Ve bu yolculuğu sırasında birçok mistikle, birçok yogiyle karşılaştı, birçok azizle karşılaştı. But none of them could fully answer his questions. Ama onlardan hiçbiri onun sorularını tam olarak yanıtlayamamıştı. Actually, Bhaktisiddhanta Saraswati is explaining that our spiritual master corresponds with the spiritual merits that we have from previous lives. Aslında Bhaktisiddhanta Saraswati der ki, bizim manevi öğretmenimiz daha önceki yaşamlardan getirdiğimiz spiritüel gelişimimizle bağlantılı olmalıdır. Bhaktistu Bhagavad Bhakta Samgena Parijayate Satsagam Pratyate Kumbir Sukritar Purva Sanchita. We receive the association of those devotees that we are qualified for. Ve biz kimin için niteliklerimiz yani yeterliyse o kişinin birlikteliğini edinebiliriz. It's according to Sukritar Purva Sanchita, according to the previous pious and spiritual merits that we acquired in our previous births. Önceki doğumlarımızda edinmiş olduğumuz spiritüel bizim erdemli aslında kredilerimize bağlıdır. And therefore, if in our previous lives we met and we were disciples of a very realized gurus, Ve biz önceki yaşamlarımızda çok bence idrakine varmış olan öğretmenlerin öğrencileriyiz. then in this life we will not be satisfied with a spiritual master who don't correspond to the level of realization that we
confronted in our previous life. Yani eğer öyleysek, önceki yaşamlarımızda, o zaman bu yaşamda bu seviyedeki bir öğretmenle karşılaşmadığımız sürece biz hiçbir şekilde tatminiyete ulaşamayacağız. And then when we met a spiritual master which corresponds to our inner intuitive standard, it clicks, yes, he's my guru. Ve biz eğer böyle bir öğretmenle karşılaşırsak, yani bizim içten sevgiyle hissedebildiğimiz şekilde önceki gelişimimize karşılık gelen birisiyle karşılaşırsak, tamam budur deriz. So Shankaracharya was searching and he wasn't satisfied. Shankaracharya arıyordu ve tatmin olmamıştı o ana kadar. And finally somebody advised him that you should find Govinda Pada. He will definitely satisfy your thirst for knowledge. Ve nihayetinde bir kişi ona Govinda Pad'ı bulmasını tavsiye etti. O mutlaka senin bu spiritüel susuzluğunu giderecektir dedi. And Shankaracharya asked how I will be able to recognize him. Ve Shankaracharya da şöyle sordu o kişiye, peki ben onu nasıl fark edeceğim? And the sages told Shankara that don't worry, when Govinda Pada will be in the area, then all the animals who usually are very inimical to each other, they will be in a complete harmony amongst each other. O Aziz'e dedi ki merak etme, eğer Govinda Pad'ın yakınına gelirsen o bölgedeki bütün birbirine düşman olan hayvanların birbirleriyle uyum içinde olduğunu göreceksin. Like maybe you remember in the teachings of Lord Chaitanya, Srila Prabhupada is describing when Lord Chaitanya was passing through Jarikanta forest. Belki hatırlarsanız Chaitanya Charitamrita'da Srila Prabhupada bundan bahsediyor. Chaitanya'nın Jarikanda ormanından geçişini. Lord Chaitanya created this harmony by Sankirtan. He was singing Kirtan. Ve Rab Chaitanya oradaki uyumu Sankirtan yaratmıştı. Yani Hare Krishna mantrasını söyleyerek. And then tigers and deers, who usually are natural enemies, they were embracing each other, kissing each other, dancing together, and so on. Ve kaplanlar ve geyikler hepsi aslında normalde birbirine düşman olan varlıklarken orada birlikte dans ediyorlar, birbirine sarılıyorlardı. So the sages told Shankara that you'll be sure because you will see that there will be harmony amongst all living entities. O Aziz'e Shankaracharya dedi ki sen öyle bir yere geldiğinde o uyumu göreceksin ve buradan anlayabilirsin. So one day after 4 years of searching on the banks of river Godavari, Shankara came to a place Ve 4 yıl onu aradıktan sonra Godavari Nehri'nin kenarında bir yere geldi where Shankara. exactly this thing happened. The tigers were embracing the deers, Ve tam olarak Aziz'in söylediği şeyler oluyordu orada. Kaplanlar geyiklere sarılıyordu. snakes were kissing the frogs or things like that. Yılanlar kurbağaları öpüyorlardı. Bunun gibi şeyler oluyordu. So, and by those signs, Shankara, he found an entrance to a deep cave. Ve bu işaretleri takip ederek Shankara derin bir mağaranın girişine yaklaştı. And the entrance of that cave, at the entrance of that cave, Govinda Pada was meditating. Ve o mağaranın girişinde de Govinda Pad meditasyon yapıyordu. But he blocked the entrance of this cave is a huge boulder. Boulder? Ve o bu mağaranın girişinde büyük bir kayayla örtmüştü. Leaving only a small opening at the bottom. Ve sadece alt kısımda küçük bir aralık vardı. So Shankaracharya, he circumambulated the area surrounding the cave 3 times. Ve Shankara bu mağaranın etrafını 3 kere dolaştı. And then, offering his pranipats, he prostrated himself in the front of entrance. Ve pranipatlarını sunarak bu mağaranın girişine doğru uzandı. And he started to chant pranama mantras, which means the mantras of surrender, the mantras of humility before a highly elevated person. Ve pranipat mantraları söylemeye başladı. Pranama mantraları söylemeye başladı. Bunlar teslimiyetin mantralarıydı aslında. And Govinda, hearing and seeing, Govinda Pada, he saw from in this hall, he saw that Shankaracharya was outside. Ve Govinda'da aslında bu Shankara'nın bu dışarıda olduğunu görebiliyordu o aralıktan And bakınca. he asked him, "Who are you?" Ve ona kim olduğunu sordu. And Shankara, he replied in a Vedantic language. He said that
I have come here to realize that Tattvamasi. Ve Şankara'da aslında ben buraya ölümü fark etmeye geldim dedi. Vedantik bir dil kullandım onu söylerken. And Govindapada immediately he could detect that this is a bona fide disciple. Ve Govindapad da hemen bunu fark edebilmişti. Bunun gerçek bir öğrenci olduğunu görebiliyordu. And we spoke last time that he saw that this disciple, his Paramatma Rohita, means he's sent by the Paramatma. Ve geçen sefer de bunu konuşmuştuk. Bu öğrencinin Paramatma Rohita olduğunu yani Paramatma tarafından kendine gönderildiğini anlayabiliyordu. Like Jiva Sakshat Nahitata Guru Chaitya Rupa Shiksha Guru Hare Krishna Mahanta Swarupa. In the same way as our external manifestation of the spiritual master is the manifestation of Chaitya Guru in the heart. Bizim dışarıdaki manevi öğretmenimiz aslında Chaitya Guru'muzun, içerideki öğretmenimizin bir temsilcisi gibidir. So in the same way, a spiritual master immediately can detect that this disciple is sent by the Lord Himself. Manevi öğretmen de bir öğrencinin Rab tarafından gönderildiğini hemen fark edebilir. Therefore, you cannot reject him. O yüzden de onu reddedemez. So, in response, Govindapad said to Shankaracharya, Ve cevap olarak da Govindapad Şankaracharya şöyle dedi. so, my child, if you want to know that Tattvamasi, Ve dedi ki eğer çocuğum ölümün ne olduğunu, Tattvamasi'nin ne olduğunu bilmek istiyorsan, then you should hold to this. o zaman şuna tutunmalısın. And he put his feet in this hole and showed to Shankaracharya. Then you have to take shelter of this. Ve ayaklarını uzatarak dedi ki o zaman buna sığınmalısın dedi. And Shankaracharya immediately bowed down to the feet of Govindapada, embraced them, and the Govindapada then accepted Shankaracharya. Ve Şankaracharya da hemen onun saygılarını tutarak onlara sarıldı ve bu şekilde onun öğrencisi oldu. And Govindapada started teaching Shankaracharya. Ve Govindapad bu şekilde Şankaracharya öğretmeye başladı. And after some time, Shankaracharya was given the mission to go and preach his message around India. Ve sonra Şankaracharya bütün Hindistan'da dolaşarak bu mesajı yayma görevi verildi. Now, a very important point is that Pranipat means voluntary surrender. Ve burada çok önemli bir nokta var. Pranipat, gönüllü bir şekilde teslim olmak demektir. It's not forced surrender. Bu zorlanmış bir teslimiyet değildir. I remember my feeling when I came for the first time to the Sunday program, Sunday Feast program. Ben ilk olarak bir pazar programına katıldığım zamanı hatırlıyorum. And when the altar opened, all the devotees, they fell like rods on the floor. Ve altar açıldığında bütün adananlar sopa gibi yere düşmeye başlamışlar. And it was a trend that the louder you fall on the floor, the more advanced you are. Ve böyle bir trend vardı. Ne kadar gürültü çıkarak yere bir kişi yapışırsa o Because kadar this ilerlemiş olduğu anlamına Dandavat means exactly that. Danda means to fall like a danda, like a rod. Boom. Çünkü dandavat aslında bu demek. Danda çünkü sopa demek. Dandavat da sopa gibi düşmek demek. And I remember my friend who brought me to the temple, he fell down and he looked at me that I'm standing. I was perplexed. Ve beni tapınağa getiren arkadaşım da aynı sopa gibi yere düştü. Sonra dönüp bana baktı. Ben de böyle duruyordum. Ne yapacağımı şaşırmıştım. He shouted that hit the ground, you should fall down, you should pay your obeisances. Sonra bana bağırdı dedi ki yere düş dedi. Hemen hürmetlenirsin. So, pressed by him, I bowed down. Okay. Bana bir de baskı yaptığı için tamam dedim. Ben de sordum hürmetlenirsin. It was the first time in my life when I bowed down to anybody. Bu benim hayatımda ilk defa birinin önünde eğildiğim zamandı. So in the beginning, we don't understand the need of doing it voluntarily, Biz başlangıçta bunu gönüllü bir şekilde yapmanın neden gerekli olduğunu anlayamıyoruz. and we do that because we see the example, because we have the association of devotees, satsanga. Ve biz sadece Adana'nın birliklerinde olduğumuz için, bu satsanga'nın içinde olduğumuz için ve onların öğretilerini gördüğümüz için bunu yapıyoruz. And then for some time it can be just mechanical, Ve bir süre için bu sadece mekanik olabilir. but in time we should do it voluntarily with devotion, with love. Ama zaman içinde bizim bunu yani gönüllü bir şekilde ve aşkla, adanmayla yapmamız gerekiyor. I'll not say the names, but İsimleri söylemeyeceğim ama some years back, it was 93 in Romania.
Bu bir süre önceydi. 93'te Romanya'da gerçekleşen. Some devotees, they arranged a small altar in the future temple room of Romanian temple in the western Romania. Romanya'nın batısında gelecekte inşa edecekleri tapınak için aslında adananlar bir altar hazırlamışlardı. And it was how to say, improvisation. Bir tür improvizasyon gibiydi, doğaçlama diyeniz. And they put a box, Bir kutu koydular. they put a picture of Srila Prabhupada, Onun üzerine Şila Prabhupa'nın bir resmini and yerleştirdiler. that picture was worn out and it was very old, Bu resim de çok eski bir resimdi, biraz yıpranmıştı. and the frame was a kind of like asymmetric. Ve çerçevede çok düzgün durmuyordu. And after the designer school, my eye immediately caught it that, my God, no, why they are using this old frame? Ve bir tasarımcı okuldan çıktığım için benim de gözlerimi ben buraya yakalamıştım. Neden bu çerçeveyi kullanıyorlar yani? So, painters, designers, they usually they like everything should be symmetrical. Ressamlar, tasarımcılar genelde her şeyin böyle simetrik olmasına They başlıyor. see colors, they see the designs immediately. I mean, they see the perspective of, they see the harmony. Hemen bir yere girdiklerinde oradaki renkleri fark ederler, uyumu fark ederler. So I was so caught in all of those things that I even did not pay my obeisances to that box made of some strange wood and this frame, this Srila Prabhupada's picture. Ve ben buna o kadar kendimi kaptırmıştım ki o yani kutuya, yani neden yapıldığını sanırım, o kutuya ve onun üzerindeki o Prabhupa'nın resmine hürmetlerini sunmayı unuttum. But then two devotees entered the temple room Ama o sırada iki tane adanan tapınak odasına girdiler. and they offered their obeisances to that picture of Srila Prabhupada with such love and devotion. Ve onlar o Prabhupa'nın o resmine, yani hürmetlerini o kadar adanmışlıkları aşkla sundular ki. They were staying before that picture and they were praying. O resmin önünde duruyorlardı ve dua ediyorlardı. And I immediately felt ashamed Ve ben hemen utandım. because the only thing I saw is I saw some asymmetrical forms there, I saw some decolored colors. Çünkü ben orada sadece bazı asimetrik parçaları görmüştüm ya da orada renklerin solduğunu fark etmiştim. And I understood that they are seeing the person, they are seeing the spiritual master, not just the external things. Ve anladım ki onlar spiritüel öğretmeni görüyorlar, dışsal şeyleri değil. So my consciousness became deeper, and after that I also started to offer my obeisances with great respect. Ve benim anlayışım bu şekilde derinleştiği için sonrasında ben de büyük bir saygıyla hürmetlerini sunmaya başladım. So in the beginning, yes, we are doing this because of some kind of social respect, social pressure, Başlangıçta biz bunu biraz toplumsal baskıdan dolayı yapıyoruz. because this is the proper thing to do. Çünkü bunun yapılması gereken şey olduğunu düşünüyoruz. But in time when we are offering Pranipat, we should feel it in our hearts. Ama zaman içerisinde Pranipat yaparken bunu kalbimizde de hissetmeye başlamamız gerekiyor. And the spiritual master is immediately feeling that you are bowing with devotion or just as a formality. Ve manevi öğretmen de yani gerçekten adanmayla mı bu hürmetlerini sunduğunuzu ya da bu bir formalite icabı mı yaptığınızı hemen fark ediyoruz. And in that sense, Srila Shivaram Swami is very specific usually. Ve bu konuda da Şileşver Masram genelde çok seçicidir, When a çok disciple spesifiktir. is bowing down without pronouncing the pranama mantra, Eğer bir öğrencisi pranama mantrayı söylemeden hürmetlerini sunuyorsa, something, diyorsa or is bowing on one hand, ya da tek bir elin üzerine eğer or a kind of like eğiliyorsa casually. ya da biraz böyle rastgele bir şekilde bunu Guru yapıyorsa. Maharaj is very, very strict. Immediately he is just cutting. Yani Guru Maharaj o zaman ona karşı çok sert olabilir, hemen bunu kesebilir. Are you cursing me or what? What are you? Hemen şöyle diyebilir yani, ne yapıyorsun bana lanet mi okuyorsun böyle böyle. You should say the pranama mantra aloud. That I hear that you are not cursing me, but that you are offering your obeisances to me. Pranama mantrayı sesli bir şekilde söylemelisin ki beni lanetlemediğini ama bana saygılarını sunduğundan emin olabileyim. So in other words, this is not just an external gesture. This is an important aspect of our spiritual culture. Bu başka bir deyişle bu sadece dışsal bir
jest değil, yani bizim spiritüel kültürümüzün çok önemli bir boyutu. And the Vedas are teaching us that our dandavats or our pranipat, our obeisances, is the external manifestation of our respect, of our gratitude, of our obedience to the spiritual master. Ve Vedalarda aslında bizim pranipatımızın ya da dandavatımızın bizim annem öğretmene gösterdiğimiz saygının gerçek bir ifadesi olduğunu söyler. And these feelings, they can be expressed on 3 levels. Ve bu duygular da 3 farklı seviyede ifade edilebilir. So the first level is called riti. İlk seviyede buna riti denir. And riti means gratitude or obedience or respect offered only as a formality. Burada bir minnettarlık ya da bir saygı ya da itaat sadece bir formalite icabı olarak sunulur. So we do it mechanically, Biz bunu mekanik bir şekilde yaparız. as a ritual or superficially. Ya da sadece bir ritüel olarak çok yüzeysel bir şekilde yaparız. And inside we even may maintain a sense of rebelliousness and hostility. Kendi içimizde aslında hala isyankar ve düşman bir tavrı da koruyabiliriz. Duryodhana was bowing down before his gurus Duryodhana kendi gurularının önünde eğiliyordu. and also before Bhishma Deva. Ve Bhishma Deva'nın önünde de bunu yapıyordu. Do you think he had respect for Bhishma Deva? Siz onun Bhishma Deva saygı duyduğunu düşünüyor musunuz? No way. He was doing it as a riti because this is as a formality. Kesinlikle duymuyordu ve onu riti olarak yani bir formalite olarak yapıyordu. He was bound down before Vidura also because Vidura technically was his uncle, senior. O Vidura'nın önünde de eğiliyordu çünkü teknik olarak Vidura onun amcasıydı yani büyüğüydü. But he hated Vidura. Ama Vidura'dan nefret ediyordu. So, in other words, you can offer respect externally but being hateful inside. Yani siz dışsal olarak belki hürmetlerinizi sunabilirsiniz ama içinizde nefret ediyor olabilirsiniz. Then the second level is called niti. İkinci seviyede ise bu nitidir. You are showing respect to a superior because it is customary to do so. Siz bir büyüğünüze yani bu bir gelenek olduğu için de saygı sunuyor olabilirsiniz. And you don't have hate or envy inside. Bu durumda yani nefret yoktur içinizde ya da yani kıskançlık yoktur. But the problem of niti is that you are doing it because this is a correct moral thing to do. Ama nitideki problem de şu, siz bunu yaparsınız çünkü bunun yani ahlaki açıdan doğru olan şey olduğunu düşünüyorsunuz. But inside of yourself, you are maintaining the mood of independence. Ama içinizde bağımsızlık ruh halini koruyorsunuz yine de. It's not easy for the ego to bow down before somebody. Yani birisinin önünde eğilmek ego için kolay bir şey değildir. And when we are bowing down, we are showing our complete total dependence, obedience. Biz bir kişinin önünde böyle eğildiğimizde tamamıyla ona olan itaatimizi gösteririz. So niti means that you can still maintain the independent mood. Nitinin anlamı hala bir bağımsızlığı koruyor olmaktır. Like once in a train in Delhi, Bir keresinde Delhi'de bir trendeydik. one Indian gentleman, he saw Srila Prabhupada surrounded by his disciples. Pardon yani Delhi'de bir trende bir nazik bir beyefendi bir keresinde Srila Prabhupa'yı öğrencilerle birlikte çevrelenmiş bir halde görmüş. And he came to Srila Prabhupada and he offered his pranams and he spoke in a very nice way. Ve sonra Srila Prabhupa'yı görünce pranamlarını sunmuş yani saygılarını sunmuş ve onunla çok kibar bir şekilde konuşmaya başlamış. And he said, Swamiji, I completely surrender to you, please bless me. Ve demiş ki, Swamiji ben tamamıyla sana teslim oluyorum, lütfen bana takdislerini ver. And Srila Prabhupada was a kind of like indifferent. I mean, he was just speaking some pleasantries with this Indian gentleman. Ve Srila Prabhupada bir şekilde ona karşı kayıtsız kalmış, yani öyle nazik şeyler söylemiş. And the gentleman was still insistent, please Swamiji, give me Ashirvad, give me the blessings, please. Bu beyefendi de ama ısrar etmeye devam etmiş. Lütfen bana demiş, takdislerini ver, lütfen bana takdislerini ver. And finally, after some time, Ve nihayetinde de bir süre sonra Srila Prabhupada said, so you want my blessings? Srila Prabhupada şöyle demiş, sen benim takdislerimi mi istiyorsun? Then he said, take off your common cloth, shave your head, put dhoti tilaks like my disciples, and then you have all of my blessings. Demiş ki sen normal şu an üstüne kıyafetlerini çıkar, kafanı tıraş et,
ve üzerine bir doti giy, benim öğrencilerim gibi, ondan sonra benim takdislerimi alabilir. So the gentleman, he changed the subject, Sonra beyefendi konuyu değiştirmiş and in a few minutes he just disappeared somewhere. ve birkaç dakika içinde ortadan kayboldu. So it was exactly this needed, that from the external moral point of view, he was a kind of like gentle, but inside he maintained his mood of independence. Bu da tam olarak Newton'un bir örneği aslında. Evet, dışarıdan bir ahlaki norm olarak saygınlığı sunsa da içeride aslında kendi içinde bağımsızlığını korumaya devam eder. And finally we have this Pranipat on the level of Priti, which means love. Ve nihai olarak da Pranipat'ın Pirita seviyesindeki hali vardır. You Yani offer aşk your seviyesinde. gratitude, obedience and respect sincerely and wholeheartedly. Siz minnettarlığınızı, itaatinizi ve saygınızı samimi bir şekilde ve bütün kalbinizle sunarsınız. Because you have great faith in that person. Çünkü o kişiye karşı büyük bir inancınız vardır. And this is how the heart-to-heart relationship is established. Ve bu şekilde de kalpten kalbe bir ilişki kurulur. Because again, the spiritual master, he's not a robot. He has a heart. Ve yine bunu tekrar etmek istiyorum. Manevi öğretmen bir robot değildir. Onun bir kalbi vardır. And you, dear devotees, you should know one thing, that when you are offering your obeisances to your spiritual master, Sevgili adamlar, bilmemiz gereken bir şey var. Manevi öğretmeninize saygılarınızı sunarken you may think that he's not responding. siz onun size karşılık vermediğini düşünebilirsiniz. This is not true. Bu doğru değil. He is drashta, he is the seer, not you. O dreshtadır, yani o gören kişidir, siz değil. And maybe, it's difficult to respond to 30 people when they are bowing down, or to 40 or to 100. Belki 30 kişiye ya da 40 kişiye veya 100 kişiye yani hürmetlerini sunarken aynı anda cevap vermek mümkün değildir. But in Hari Bhakti Vilas is described that when the spiritual master is seeing this Pranipat mood of his disciple, Ama Hari Bhakti Vilas'ta şöyle denir, yani manevi öğretmen öğrencisinde bu Pranipat halini gördüğü zaman in his mind he's saying, "May Lord Krishna bless you." o zihninde şöyle der, yani Rab Krishna seni kutsasın. And in Vedic times, in the sages, they were showing this gesture, which means "I'm blessing you." Vedik zamanlarda da azizler böyle bir hareket yapıyorlardı. Bu da takdis verdikleri And I anlamına think in our culture we have this waving of hand when we are seeing somebody. This is from that time, which actually means blessings. That I'm greeting you with a blessing. Sanırım biz de şu anda birini gördüğümüzde böyle el sallıyoruz. Bu el sallama da aslında bu takdis verme hareketinden geliyor. And even if the spiritual master could not see us and did not show his blessings, Ve manevi öğretmenimiz bizi görmemiş olsa da ya da bu şekilde takdisini vermemiş olsa da don't forget that Lord Krishna in his heart is seeing everything. bunu lütfen unutmayın. Onun kalbindeki Rab Krishna her şeyi görüyor. And therefore the Lord in his heart will tell him that this is a true disciple. O yüzden onun kalbindeki Rab ona bunun gerçek bir öğrenci olduğunu söyleyecektir. Yes, so Mataji has a question, we can discuss it and then we'll go further. Hatice'nin bir sorusu var. Bunu cevaplayıp sonra devam edebiliriz. Would you like to take a microphone? Maybe? Mikrofon almak ister misin? Yüksek ses. Okay. Türkçe. Neden çok ileri adamlar 1000-2000 kere Pranipat sunuyorlar? Tapası olarak günlük. Soru bu mu? Bir de devamlı. Berber mi soru? Aynen mi? İlişkiyesi berber soru. Siz bunu çevirin, ben devamlı söyleyeceğim. Why do the advanced devotees offer their Pranipat like 1,000 times, 2,000 times a day, like as a sacrifice? Why they are doing that? Yes, it's enough. Yeah, because this is an expression of their love. They want to express their love in a physical way also, not just mentally and not just in their heart inside, but on the external point they're using their body as an austerity to bow down physically before Giriraj or before the deities or before Vaishnavas. Bu aslında onların sevgilerini ifade etme biçimi. Sadece kalplerinde o sevgiyi hissetmek yerine aynı zamanda fiziksel olarak da bunu göstermek istiyorlar. Giriraj'ın ya da bazı multilerin önünde tekrar bu şekilde hürmetlerini sunarak fiziksel olarak bu sevgiyi ifade ediyorlar. It's a way to control your body.
bu bedeninizi kontrol etmenin bir yoludur. Like for example, in the Christian tradition, there was a saint by the name Saint Francis, Saint Francis isminde bir aziz vardı aslında Hristiyan geleneğinde. and he had a very interesting attitude towards his body. Ve onun kendi bedenine karşı tavrı oldukça ilginçti. He said that, "My dear body, you're like a donkey who should work always." O diyordu ki bedenin sen her zaman çalışması gereken bir eşek gibisin. And his mindset was that if you are not engaging your body in hard work for the Lord, then the body will start generate different material desires. Ve onun fikri de şuydu, eğer bir kişi bedenini Rabbe hizmet etmek için devamlı olarak meşgul etmezse, o zaman zihni devamlı maddi bir takım arzular geliştirecektir. Then another thing is happening, very important thing. Ve aynı zamanda başka bir şey de olur, bu da çok önemli bir şey. We'll speak about it in a few minutes. Biz bunun hakkında birkaç dakika içinde konuşacağız. But once Srila Prabhupada, in the beginning, when he just founded the temple in New York at the 22nd Avenue, Bir kez Srila Prabhupada bu 26. caddedeki tapınağı kurduğunda New York'ta, two brothers joined Srila Prabhupada. orada iki tane erkek Prabhupa'ya katılmışlar kardeşler. One was Bruce, another was Greg, and they become Brahmananda and Gargamuni. Bruce ve Greg ve onlar Brahmananda ve Gargamuni oldular. And Gargamuni, he was the first treasurer in our movement. Ve Gargamuni de bizim ilk muhasebecimizdi Prabhupada hareketimizdeki. was joking with him that you are not Gargamuni, you are Gargamani. Ve Prabhupada da ona sen Gargamuni değil, Gargamani'sin diyordu. Because he, even nowadays, he's doing business. Şimdilerde de o, bile o yani bir iş sahibi. So, Brahmananda, he was more submissive from the very beginning. Brahmananda baştan itibaren çok daha itaatkardı. And at some point, devotees realized that they should bow down before Srila Prabhupada because he's a bona fide guru. Prabhupada never told them to do it, but they felt that this is the right thing to do. Bir noktada adanalar aslında Srila Prabhupa'nın önünde eğilmeleri gerektiğini fark ettiler. Çünkü onun gerçek bir manevi öğretmen olduğunu anladılar. Prabhupada kendisi hiçbir zaman bunu söylemedi ama adanalar bunu anladılar. So Brahmananda, Kirtananda, and Sasrupa, first disciples, they started bowing down before Srila Prabhupada. Brahmananda, Kirtananda, daha da ona Sasvarup ilk olarak onlar Prabhupa'nın önünde eğilmeye başladı. Onlar ilk öğrencileri. But Gargamuni was hesitant to bow down before Swamiji at that time. Ama Gargamuni, Swamiji'nin önünde bu şekilde eğilmek konusunda tereddüt ediyordu. And very demonstratively, he wasn't bowing down before Srila Prabhupada. Ve Prabhupa'nın önünde eğilmediğini de çok gösteriyordu yani, belli ediyordu. And I can imagine that devotees were looking at him like with some kind of dirty looks, you know, as we say. Ben adananların ona böyle biraz kirli bakışlar attığını hissedebiliyorum, düşünebiliyorum. And he felt uneasy, but still he was stubborn. That, no, I'm still not bowing down. Ve tabii bundan biraz rahatsızlık duyuyordu mutlaka ama yine de inat ediyordu bu konuda ve kesinlikle eğilmiyordu. So during one class, Gargamuni raised his hand and he said, Swamiji, I have a question. Bir ders sırasında Gargamuni elini kaldırıp, Swamiji bir sorun var dedi. What if I don't feel inside that I want to bow down before you, as others are doing? Ben dedi diğerleri gibi yani içimden gelerek senin önünde eğilmek istemiyorsam ya. And then Prabhupada cut him. Ve Prabhupada da onu kesti. Prabhupada said, you bow down and then you'll feel it. Prabhupada dedi ki sen önce eğil sonra hissedersin. And it's interesting thing because from the gross level it transformed into subtle. Ve bu ilginç çünkü kaba olan seviyeden ince olan seviyeye doğru dönüşüyor. So in other words, our ego has a mechanism Bir diğer deyişle bizim egomuzun bir mekanizması var. that if you are using your body to bow down, Siz eğer eğilmek için bedeninizi kullanırsanız, then it suddenly step by step starts affecting your subtle body. I mean, you start feeling inside also this mood of humility. ve adım adım o zaman siz içinizde de bu alçak gönüllülüğü hissetmeye başlarsınız. Therefore, as I said in the beginning, we are bound down not because we are really advanced and we are on the level of Priti. Yani biz başlangıçta dediğim gibi yani Priti seviyesinde olduğumuz, bu
olduğumuz için hürmetlerimizi We are sunuyoruz. doing it because of niti, because this is the proper thing to do. Başlangıçta biz bunu niti olduğu için, yani bunun doğru şey olduğunu düşündüğümüz için bunu yapıyoruz. And then in time, by discovering the loving nature of our spiritual master and by deepening our faith into him, we bow down and our inner feeling appears and we express it through this dandavats or through this bowing down. Ama zaman içinde biz manevi öğretmenimizin ne kadar sevgi dolu olduğunu anlıyoruz ve onun bu doğasını keşfettiğimiz için artık içimizde sevgiyle bunu yapmaya ve eğilmeye başlıyoruz. So to express again and again and again our submissiveness or their submissiveness and their love and respect towards Vaishnavas, Rupa, Sanatana, Raghunath Das Goswami, they were doing that. Ve bizim bunu derinleştirmemiz için, bunu anlayabilmemiz için Vaishnavalara, Gurumuza hürmetlerini sunmamız gerekiyor ve Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Raghunath Das Goswami hepsi bunu yapıyorlardı. In our case, we are doing that to obtain that inner feeling. Aslında biz bunu o içsel duyguyu yani geliştirmek için yapıyoruz. In their case, they were doing that because it was a spontaneous manifestation. Onların durumunda bu doğaçlama bir şekilde gelişiyordu ve onlar onu bu yüzden yapıyorlardı. When you love somebody, you want to repeat it again and again. I love you, I love you, I love you. And especially the women, they like to hear it, they need to hear it. Ve siz birisini sevdiğinizde bunu tekrar söylersiniz. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum. Kadınlar da bunu tekrar duymak isterler. Usually the man's attitude is that I said you once before marriage, I love you, so I love you. What do you want? Erkekler genelde şöyle düşünür yani. Evlenmeden önce sana seni sevdiğimi söylemiştim bir kere zaten. Neden tekrar But the woman need that we are reconfirming our sentiments. Ama kadınların bu duyguları tekrar hissettiğimizi göstermemize ihtiyaçları vardır. Love is reconfirming itself. Yani sevgi bir şekilde aslında kendini tekrar teyit eder. Therefore, devotees on the level of prema, they're reconfirming their surrender with the body, with the mind, and with the soul. Ve prema seviyesindeki adananlar da bedenleriyle, zihinleriyle ve ruhlarıyla bunu tekrar gösterir. So let's go further. One more question. Yes, Hare Krishna, please. Kimlere secde yapıyoruz, yani kimlere damlamak yapıyoruz? Şikşa Guru ve Dikşa Guru dışında yani mesela tapınak başkanı olabilir veya ileri bir adanan olabilir. Yani hangi seviyeye kadar yapıyoruz, damlamak yapıyoruz? Whom should we offer like damlamak? We offer to Shiksha Guru and to Diksha Guru, but do we also offer our obeisances in this way to the temple president, to the senior devotees? To which level should that go up to? All the senior devotees in whom we have trust and whom we love, we should bow down to them. Güvendiğimiz ve sevgi duyduğumuz bütün senior adananların önünde eğmeliyiz. That is the way to receive their blessings. Onların takdislerini almanın yolu budur. Seems to be I'll not have time to cover everything today, but I cannot restrain myself and I want to tell you one story. Bugün belki biz her şeyi tamamlayamayacağız ama burada kendimi durdurmak istemiyorum, bir hikaye anlatmak istiyorum. By Krishna's mercy, one of my very, very old desires were fulfilled last summer. Krishna'nın merhametiyle benim çok eski arzularımdan bir tanesi geçen yaz gerçekleşti. Moksharupa, we visited the 26th Second Avenue in New York, where Srila Prabhupada started his Hare Krishna movement. Biz Moksharupa ile beraber 26. caddeyi ziyaret etme şansı bulduk. New York'ta Srila Prabhupa'nın hareketi başlattığı yerdi burası. And before visiting the temple, Maharashtra's Gift Temple, we went to this Tompkins Square Park, where Srila Prabhupada was sitting under the tree and singing. Ve biz bu Maharashtra's Gift dükkanını ziyaret etmeden önce Tompkins Square'deki meydanındaki Srila Prabhupa'nın oturduğu ağacın altına gittik. And before entering the park, my heart was beating like anything. I was thinking, now finally I will see this place and I will feel Srila Prabhupada's presence there. Ve parka girerken benim kalbim güm güm atıyordu ve nihayet bu
göreceğim ve Prabhupa'nın oradaki varlığını hissedeceğim diye düşünüyordum. But unfortunately, when we came to the place, there was a punk rock band who was screaming like anything. Ama biz oraya ulaştığımızda maalesef bir punk rock grubu vardı ve deli gibi çığlık atıyorlardı. And there were many, maybe around 100 of punks who were, obviously they were under the drugs and they were dancing and screaming and doing things that they are doing usually. Ve 100'e yakın punk vardı orada ve muhtemelen uyuşturucu etkisi altındaydılar ve dans ediyorlardı, çılgın gibi bağırıyorlardı, normalde yaptıkları şeyler yapıyorlardı. And it was exactly under that tree. Tam olarak o ağacın altında yapıyorlardı bunları. And there was one guy who was standing there and we even asked him, can you please move a little bit, we want to make a picture. Orada duran bir adam vardı ve biz ondan birazcık yani yana kaymasını rica ettik çünkü bir resim çekmek istiyoruz dedik. And he looked at us that, look, I'm going to kill you if you're bothering me again. Ve bize bakıp dedik ki yani eğer beni tekrar rahatsız ederseniz sizi öldürürüm. But I can do it for you when the sun will stop. But when they were singing, I mean the songs were, the band were singing. Ama ses bitince yani konser bitince bunu yapabilirim dedi. So the song, so-called song, punk rock song, screaming song stopped. Ve şarkı bittiğinde yani bu sözde şarkı, punk rock şarkısı. He moved a little bit and said, do a picture quickly. Birazcık oradan çekildi ve dedik ki hızlı bir şekilde çekin. So with his Ganga and Arjuna quickly first they made some pictures there under the tree. Ahmet'e Ganga ile Arjuna hemen o ağacın altına resim çekildiler. And then the man said, now I'm standing back and this is my place, here I'm dancing, you know. Ve sonra adam dedi ki ben şimdi yerine geri gelmek istiyorum, burası benim yerim ve burada dans ediyorum dedi. So we were thinking that perhaps in half an hour this concert will stop and then finally we will feel everything. Yani ve biz şöyle düşünüyorduk, yarım saat içinde belki bu bütün konser bitecek ve biz her şeyi hissedebileceğiz. That rock band stopped and another one came. Ve o rock band bittiği zaman başka bir tanesi geldi. So we understood no chance today because it was Saturday. Saturday from morning till evening, this is what is happening there. Ve biz hiçbir şansımız olmadığını anladık çünkü cumartesi günleriydi ve sabahtan akşama kadar bu devam ediyordu cumartesi. And also I thought that devotees will put a plaque or something with Hare Krishna tree there and it will be a kind of like, they will take care about the tree and I expected that. Ve ben o zamandan oraya bir plaket koymalarını bekliyordum. Hare Krishna ağacı gibi bir şey yazmalarını bekliyordum. And there was a plaque. Ve bir plakette vardı. Yeah, beaten up 3 meters above on the tree is one nail and it was like this is the Hare Krishna tree. Ve orada bir işaret vardı evet ama ağacın 3 metre yani yukarısındaydı. Bir tane çiviye çakılmıştı ve böyle sallanıp duruyordu ve bu evet Hare Krishna ağacı yazıyordu. And there were some dry garlands around the tree. Ve ağacın etrafında da bazı kurumuş garlandlar vardı. And down it was quite messy Altı da oldukça dağınık durumdaydı. under the tree. Yani ağacın altı. And my designer mind exploded. Ve benim tasarımcı yani beynim bir anda patladı. My God, why? Dedim ki tam neden yani? It's like when you are coming to India and you are seeing Vrindavan and you see this mess and you are thinking, why? Aynı Hindistan'a gidip Vrindavan'ı görüp de yani bütün o yani kirliliği görüp neden Tanrım dedim. So I was completely disappointed. Ve ben tamamen hayal kırıklığına uğramıştım. And we before going to the 22nd Avenue, we went to the Bhakti Center, which is 1 block nearby. Biz 26. caddeye geçmeden önce de Bhakti merkezine gittik. Orası biraz daha yakındı. And at the Bhakti Center, there was, devotees were okay. I mean, we bowed down before the deities, we sat in the temple room for a while. Bhakti merkezinde de Adanalılar iyiydi. Yani biz de hürmetlerimizi sunduktan önce bir süre orada kaldık. Then we sat at the reception waiting for the restaurant to open, to take some prasadam. Ve biraz prasadam alabilmek için de resepsiyonda restoran açmasını bekliyorduk. And there was an elderly man who was wearing some shorts. Ve orada da yaşlıca birisi vardı, şort giyiyordu. He had a little beard. Biraz sakalı çıkmıştı. He had a worn out t-shirt with some holes in it.
Ya biraz yırtılmış bir tişört var üzerinde. And he was walking near us, back and forth, and was kind of like looking at us. Ve bizim önümüze gidip geliyordu ve yani bize bakıyordu. And we could feel that he's happy to see us. Ve biz onun bizi görmekten mutlu olduğunu hissedebiliyorduk. Because other devotees who were passing nearby, we did not exist for them. Yani diğer adamlar çünkü önümüzden geçiyorlar ama biz onlar için sanki yok gibiydik. So finally that man stopped and he started to talk with us. Nihayetinde o adam durdu ve bizimle konuşmaya başladı. And he asked us, "Where are you from?" Ve bize nereden olduğumuzu sordu. And we said we are from Romania. Biz de Romanya'dan geliyoruz dedik. And he immediately, he knew some historical facts about Romania, things that even I was not sure, about them, but he was very clear that yes, this happening this year and this happening that year, and I was a kind of like, wow, this is really impressive. Ve o Romanya ile ilgili bazı tarihi olayları biliyordu. Benim bile tam emin olamadığım olaylardı bunlar ve tarihleriyle o olayları söyleyebiliyordu ve ben gerçekten çok etkilenmiştim. If in America somebody is asking you, where are you from, you say Romania, where is this? Amerika'da birisi nerelisin diye sorduğunda size Romanya dediğinizde nerede o diyebilir yani çok. Only if you are saying about Dracula, then they know. Therefore, the hidden name of Romania is called Dracula Dash. Gizli ismi Dracula Dash. We have Radha Dash, we have Dracula Dash. So then they can put us in some box. Now we know with whom we are dealing here. O zaman biz bir kısım dışına koyabilirler ve şimdi kimin uğraştığını biliyorum diye düşünürler. So by talking with him, I was looking at his face. Onunla konuşurken yüzüne bakıyordum. Usually I don't remember numbers. Ben genelde yani sayıları hatırlayamam. My brain just reject them. Benim beynim bir şekilde onları kabul etmiyor. But I remember forms, I remember colors, I remember the names. Ama şekilleri hatırlayabiliyorum, renkleri, isimleri hatırlayabiliyorum. And the streets. If I passed through one street, I remember it for 30-40 years. Bir sokaktan geçersem o sokağı da 30-40 yıl boyunca Akşarpa is the opposite. She remembers numbers. Akşarpa da sayıları hatırlayamıyor. But on the streets, she can be on the street 20 times, but then she's walking again and it's, oh, we've been there once? Never. Ama bir sokaktan 20 kere geçmedi. Yani ilk defa geçiyormuş gibi olabilir. Burada daha önce hiç geçmedik burada asla. Therefore, she was very nervous these days that please don't lose me because otherwise I'm done. Bugünlerde biraz endişeliydi. Lütfen beni kaybetmeyin diyor. Yoksa yolunu bulamayabilirim. So, looking at his face, I started to remember that some 5 or 6 years back I saw a video, a movie about remembrance about Srila Prabhupada by one of his disciples by name Pradyumna. Ve onun yüzüne baktıkça aslında 5-6 yıl önce izlemiş olduğum Pradyumna isimli Srila Prabhupa'nın bir öğrencisi tarafından yapılmış ve Srila Prabhupa'nın hatıralarıyla ilgili olan bir film aklıma geldi. But you know that older people, they become older very fast, and in 6 years he transformed. Ama yaşlı insanlar yani hızlıca yaşlandıkları için çok değişiyorlar ve o 6 yıl içinde bayağı değişmişti. So very shyly I said, "Excuse me, sir, is your name Pradyumna Prabhu?" Ve çok yani çekingen bir şekilde ben ona affedersiniz dedim yani sizin isminiz Pradyumna Prabhu mu? And very shyly he said, "Yes." Yani o da çok çekingen bir şekilde evet dedi. And I immediately bowed down before him, right there on the spot. Ve hemen onun önünde hürmetlerimi sundum. And all other devotees, they did not understand what's happening, but they did it also. Diğer adamlar ne olduğunu anlamamışlardı ama onlar da hemen takip ettiler. And I swear, the eyes of Pradyumna Prabhu, he had tears in his eyes. Ve size yemin edebilirim ya Pradyumna Prabhu'nun gözlerinde yaşlar belirdi. And his heart immediately changed. I mean, he became even more friendly and open to us. Ve kalbi anında değişti ve bize karşı daha da arkadaş canlısı oldu. And there was a devotee at the reception who was watching the whole scene. Ve resepsiyonda bir adam vardı ve bütün bu olan bitenleri izliyordu. So we spoke maybe for 15-20 minutes. He blessed us that may everything will go nicely.
in Romania by Srila Prabhupada's mercy, he gave a lot of blessings to us. Biz 15-20 dakika konuştuk ve o Romanya'da her şey Şila Prabhupa'nın takdisleriyle, merhametiyle yolunda gitsin diye bize takdisleri verdi. Bunun gibi birçok takdis verdi bize. And my sensation was that perhaps we were the first person who bowed down before him in years, maybe 20, 30 years, I don't know, but obviously he was a kind of like, he was very, very deeply touched. Benim hissettiğim şey şuydu, belki son 20-30 yıl içinde onun önünde eğilen tek kişiler belki bizdik. And when he left, that devotee from the reception at the Bhakti Center, Ve o bundan çok etkilenmişti ve biz o ayrıldıktan sonra resepsiyondaki adına şöyle dedi. he was a kind of like a little bit ashamed that he was saying, well, Pradyumna Prabhu is living with us here years, O biraz utanmış durumda çünkü Pradyumna Prabhu yıllardır bizimle burada yaşıyor dedi. he is one of the first Prabhupada's disciples, Ve o Prabhupa'nın ilk öğrencilerinden bir tanesi. and we just don't see him. Ve biz onu görmüyoruz. We are kind of like indifferent that he's here. And he's living in the Bhakti Center, he has an apartment there. Ve onun burada olmasına karşı kayıtsız gibi hissediyoruz. Ve o Bhakti merkezinde oturuyor, orada bir odası var. Pradyumna Prabhu was called by Srila Prabhupada Panditji. Pradyumna Prabhu, Şila Prabhupada Panditji diyordu. He was very knowledgeable. Çok bilgili bir kişiydi. He translated the Sanskrit of Brahma Samhita. Brahma Samhita'nın Sanskrit dilinden çeviren He kişiydi. made a lot of service for Prabhupada's books. Ve Prabhupa'nın kitaplarıyla ilgili birçok hizmette bulundu. And he was the person to write the Samadhi mantras on the chest of Srila Prabhupada when the body of Srila Prabhupada was put in the Samadhi. Ve Prabhupa'nın bedeni Samadhi'ye konulduğunda Samadhi mantralarını onun göğsüne yazan kişiydi. And he could brag about it, but he said nothing about all these services. Great, because I found about those things later after we came back from America. Ve o bunlar hakkında övünebilirdi ama bunların hiçbirinden bahsetmedi bile. Ve ben bütün bunları Romanya'ya döndükten sonra öğrendim. But he was very, very humble. O çok alçak gönüllüydü. So when I met Pradyumna Prabhu, I immediately felt how my soul, my heart was filled by this presence of Srila Prabhupada, by Srila Prabhupada's energy, the thing that I could not feel under that tree. Ve Pradyumna Prabhu'yu gördüğüm zaman aslında nasıl kalbimin Prabhupa'nın enerjisiyle dolduğunu hissettim, onun varlığıyla dolduğunu hissettim ve bunu ağacın altında hissetmeyi bulmuştum aslında. And I felt that Srila Prabhupada is here, he is acknowledging that we came to offer our obeisances, and he reciprocated, but he reciprocated not through the park, through the tree, but through his disciples, through his representatives, through Vaishnavas. Ve şöyle hissettim, yani Prabhupada gerçekten bizim orada olmamıza ve ona karşı hürmetlerimizi sunmamıza karşılık vermişti ama bunu parkta ve o ağacın altında yapmamıştı ve kendi öğrencileri, temsilcileri aracılığıyla yapmıştı. And during the last Bhakti camp, Geçen Bhakti kampı sırasında Srila Shivaram Swami asked me about my trip to America. Şila Shivaram Swami benim Amerika'ya yapmış olduğum yolculukla ilgili bana sorular sordu. And beside other things, he asked, Başka bir şeyin yanı sıra bir şey sordu. so whom you saw, whom you meet? Kiminle karşılaştın, kimi gördün dedi. And I told him that I saw Pradyumna Prabhu Ve Pradyumna Prabhu'yu gördüğümü söyledim. and a few other Prabhupada's disciples there. Ve Prabhupa'nın öğrencilerinden birkaç tanesini daha gördüm. Sarupa Prabhu, I saw, he's the temple president in Brooklyn. Sarupa Prabhu'yu gördüm. O Brooklyn'deki tapınan başkanı. He's very wonderful devotee. O harika bir adam. And I saw another devotee, he was Prabhupada's nurse, I forget his name. Bir adam daha gördüm. O da Prabhupa'nın hemşiresiydi. But Guru Maharaj knows him very well. Ama Guru Maharaj onu çok iyi tanıyor. And I told him that I saw these three devotees. Ve ben ona bu 3 tane adamla karşılaştığımı saydım. And I told him the story that I bowed down to Pradyumna Prabhu and he was a kind of like shocked. Ve ben Pradyumna Prabhu'nun önünde eğildiğimden bahsettim. Bu hikayeyi anlattım ve onun nasıl şok olduğunu da söyledim. And Guru Maharaj immediately stressed this point that yes, you should always bow down before senior Vaishnavas. This is the thing that should be done always. Ve Guru Maharaj da bunu vurguladı. Hemen dedi ki mutlaka senin adının önünde eğilmelisin. Her zaman. So each senior devotee, even junior devotee,
is meant for us to bow, we should bow down before them. Yani bizden ileri olan senior adamlara ve hatta bizden küçük olanlara da biz her zaman hürmetlerimizi sunmalıyız. And no harm even if you are seeing another spiritual master, you can use his pranama mantra, because pranama mantra means the mantra of respect. Ve başka bir manevi öğretmeni gördüğünüzde onun pranam mantrasını da söyleyerek bunu yapabilirsiniz. Çünkü pranam mantrası saygılarını sunmak demektir. We have this pranama mantras of our previous acharyas in the Mangalacharana prayers. Yes. Mangalacharana dualarında bizim önceki acharyalarımıza sunduğumuz pranam mantralar var. So pranama doesn't mean that it should be only given and then you have the right. No, pranama mantra means that you are eager to offer your respect and then you are doing it by using this specific mantra. Pranam mantra sadece size izin verildiği zaman hak kazandığınız bir şey değildir. Saygılarını sunmak için herkese pranam mantrayı Or you söyleyebilirsiniz. can use just the general mantra Vanchakalpatarudishya Kripa Sindhu Gandhichan. Ya da genel bir mantra da söyleyebilirsiniz. Vanchakalpa Tarudishya Kripa. But Guru Maharaj Shilashivaram Maharaj also spoke some years back. Ama Guru Maharaj'ın Şileşvara Masrami'de birkaç yıl önce bunu söylemişti. He said that the level of respect that was in 70s cannot be compared to the low level of respect that devotees are offering nowadays to senior devotees. 70'lerdeki adamlara gösterdikleri bu saygı şu anda en alçak düzeydekilerin gösterdiği saygıyla kesinlikle kıyaslanamaz. And this is not right. Ve bu doğru değil. For example, he was saying that they were trained when he was a brahmachari, Ve o dedi ki onlar o kendisi brahmacharya olduğu eğitim almış. that all the time when the temple president was coming back from India or from any other trip somewhere, Tapınak Başkanı Hindistan'dan veya herhangi bir yere gitti, bir ziyaretten döndüğünde devotees were arranging a greeting ceremony for him. adamlar onu karşılamak için bir karşılama töreni organize ediyorlar. And they were washing the feet of their temple president. Ve onlar tapınak başkanlarının ayaklarını yıkıyorlardı. Why? Because he was the representative of Srila Prabhupada. Çünkü o Srila Prabhupāda'nın temsilcisiydi. They had the same attitude towards the GBC Aynı etiketi GBC'ye karşı da uyguluyorlardı. and all the travel preachers. Ve yani seyahat eden tüm vaaz veren kişilere karşı Yes, and uyguluyorlardı. unfortunately, historically, it happened that there were a lot of fall downs of senior devotees and things like that. Ve tarihi olarak ne yazık ki evet bazı yani senior adamların düşmesi gibi durumlar yaşandı. But devotees fell into another extreme now. Ama şimdi de adamlar başka bir uca doğru kaymış durumdalar. Before they were very, very eager to offer respect. Then after those problems that ISKCON had for some years after Prabhupada passing, Önceleri yani bu saygılarını sunma konusunda çok heveslilerdi. Ama sonra bu Prabhupāda'nın aramızdan ayrılmasından sonra yaşanan olaylardan dolayı they fell to another extreme that now we are not offering any respect to anybody, just to be sure. o zaman da artık demeye başladılar ki biz kimseye saygılarını sunmuyoruz yani emin olmak için. But this is not proper because as a result we feel a lack of spiritual power. Ama bu doğru değil çünkü biz bu durumda spiritüel bir gücü kaybetmiş oluruz. You know the formula. For example, sometimes devotees have some conflicts with either senior devotees or junior devotees. Bu formülü biliyorsunuz yani adamlar bazen problemler yaşayabilirler. Ya senior adamlar ya da kendilerinden küçük olanlarla. And often junior devotees are saying, I cannot offer my respect to the senior because he is doing some wrong things, I don't know. Usually they're imaginary, by the way. Yine adamlar da genelde senior adamlara karşı saygılarını sunamayacaklarını çünkü onların bazı şeyleri yanlış yaptıklarını söylerler ama genelde bunlar da hayal ürünüdür. And the philosophy usually is that let him change and then I'll bow down and I'll offer my respect. Onların felsefesi de şöyledir, yani önce onlar değişsinler, sonra ben onların önünde eğilip saygılarımı sunarım. No, Hayır. you be the first to offer the respect, Siz yani saygılarınızı sunun önce, ilk adımı siz atın. and then the person, his heart will melt and will offer you his blessings and his mercy upon you. Sonra karşınızdaki kişinin kalbi eğilecektir ve size hem merhametin hem de takdislerini sunacaktır. The same thing is happening with juniors. Aynı şey yeni başlayanlar için de geçerlidir. He's so rebellious, he's so stubborn. I cannot tolerate him. Yani o
o kadar inatçı, o kadar isyankar ki ona dayanamıyorum. Let him bow down before me, then I'll fix the relationships. Önce önümde eğilsin, sonra aramızı düzeltirim. No, you be the first to give up your false ego, to give up your pride, and to offer your mercy upon him, and you will see how his heart is melting. Yani siz ilk onun bu durumda da, yani siz gururunuzu bir kenara bırakın ve egonuzu bir kenara bırakın ve ona karşı istediğiniz merhametinizi verin. Onun kalbinin nasıl erdiğini göreceksiniz. Harshness never change hearts. Sertlik hiçbir zaman bir kişinin kalbini değiştirmez. Love and affection is able to change hearts. Sevgi ve sevecenlik kalpleri değiştirebilir. And when a person have a loving heart, Bir kişinin sevgi dolu bir kalbi varsa, even if he or she is using strong words, bu bir erkek ya da kadın olabilir. Eğer sert kelimeler kullanıyor olsa dahi, those words will be able to transform and to melt your heart. o kelimeler sizi dönüştürebilecektir ve kalbinizi eritebilecektir. So we can talk a lot about that, but the principle is that we receive strength and mercy by being obedient and respectful toward our senior, independent. Are they temple presidents, temple commanders, senior Vaishnavas, initiated guru, Diksha guru, Shiksha guru, and so on. Yani bunun üzerine çok konuşabiliriz ama ilki olarak baktığımızda biz kendimizden ilerlemiş olan adananlara saygılarını sunduğumuzda bu tapınak başkanı olabilir, herhangi başka bir sorumlu kişi olabilir. Biz bundan güç kazanırız ve merhamet kazanırız. All senior Vaishnavas should be perceived like Shiksha gurus, and then we are in a safe position. Bütün senior Vaishnavaları Shiksha gurumuz olarak görürsek kendimizi güvene almış oluruz, yani güvenli olmuş oluruz. So their devotee is 9 o'clock. Sevgili adananlar, saat 9 oldu. And I have some other things to say, but I think I covered it during the festival, so no need to repeat it. Yani söylemek istediğim başka bazı şeyler de vardı ama bunları zaten kampta konuşmuştuk, tekrar etmeye gerek yok. For example, we have here a thing about Charana Sparsha in the secular culture. Even usual people, they're touching the feet of their senior, their mothers, we see here. Burada Charana Sparsha kavramını görüyoruz. Yani layık kişiler bile aslında maddi hayatta nasıl kendi büyüklerine saygı göstermek için onların önlerine eğilip ayaklarına değiyorlar. So this is also included in Pranipat. Bu Pranipat içinde de bulunur. Then we have Ashtanga Dandavat Pranam, which includes lying fully prostrate on the floor like a stick with this 8 part of the body. Sonra Ashtanga Dandavat Pranam vardır. Bu da aynı bir sopa gibi yerde uzanmaktır ve bu şekilde kollarınızı öne doğru uzatırsınız. Dandavat Pranama should include the pronunciation of a mantra. Dandavat Pranam aynı zamanda bir mantrayı da kapsamalıdır. Bu da söylenmelidir bu sırada. And all those mantras usually include the word Namaha, which means I reject my false ego before you. Bütün bu mantralar içinde Namaha kelimesi geçer. Bu da aslında ben sahte egomdan yani ahankaradan vazgeçiyorum anlamına gelir. And we should also, inside, we should offer some prayers. İçimizden de bazı dualar ediyor olmamız gerekir. And I'll read this last prayer and we'll finish it. Ve biz bu son duayı okuyacağız ve sonra bitireceğiz. It's a prayer written by Bhaktisiddhanta Saraswati, which express the mood of Pranipat or Dandavat before the spiritual master. Bu Bhaktisiddhanta Saraswati tarafından yazılmış olan ve Pranipat'ın nasıl bir ruh hali içinde manevi öğretmene sunulması gerektiğini anlatan bir dua. O Gurudeva, O Krishna, from today I'm your servant and you are my only shelter. Please be merciful to me and guide me, engage me in your service. Ey Gurudeva, ey Krishna, bugünden itibaren ben senin hizmetkarın ve sen benim tek sığınağımsın. Lütfen bana karşı merhametli ol ve beni yönlendir. Beni kendi hizmetine meşgul et. From today onward, I have renounced my pride and my ahankara, my false egoistic conception that I am the active agent. Bugünden itibaren ben gururumdan ve kendi ahankaramdan yani her şeyi yapan kişinin ben olduğum yanlış kavramından vazgeçiyorum. My only prayer is that from now on, your instructions and your advice and direction be my only focus, the pole star and governing element of my life. Benim tek duam bugünden, şu andan itibaren senin talimatlarını ve senin tavsiyelerini ve senin vermiş olduğun yönlerin
benim tek odağım olması, benim kuzey yıldızım olması ve benim hayatımı yönlendiren esas unsur olması. So again, like a woman, she is feeling that she is the only one in your life or is the one amongst many. Aynı bir kadının yani hayatımızdaki tek kişi olup olmadığını anlaması gibi. In the same way, the spiritual master, he's feeling, are you putting that thoughts and feelings in your pranama mantras and in your obeisances, or you are just doing some brr there, and that's a formality. Manevi öğretmenimizde gerçekten bu ruh haliyle mi hani pranamı söylediğimizde ya da söylemediğimizde ya da sadece bır diye formalite icabı bunu yaptığımızı anlayabiliriz. And when we have this mood, then the heart of the spiritual master or any other senior Vaishnava melts and he is offering his blessings upon us. Biz bu ruh haliyle bunu yaptığımızda manevi öğretmenimizin de herhangi bir bizden ilerlemiş Vaishnava'nın da kalbi erir ve hemen bize takdislerini sunar. And blessings manifest in the form of guidance. He wants to protect you, he wants to guide you, to teach you. Ve bu takdis de aslında bir tür rehberlik olarak kendini gösterir. Yani size yön vermek isterler ve sizi korumak isterler. And that's how you receive knowledge. Ve bilgi edinme yolu da budur. So it's late, dear devotees, thank you so much. Yani saat geç oldu. Çok teşekkürler sevgili hanımlar. And tomorrow we'll continue this Pariprashna. We'll speak about the second element, the Pariprashna, Yarın Pariprashna'ya devam edeceğiz. İkinci unsurdan bahsedeceğiz. which means wise questioning. Bu da zeki bir şekilde sorular anlamına gelir. And yes, wise question, not just stupid questions. Ve tabii aptalca olan sorular da olur. Anyway, there are no stupid questions, at least in the beginning of our spiritual life, but we will talk about it tomorrow. Evet, en azından spiritüel hayatımızın başlangıcında aptal sorular diye bir şey yoktur ve yarın hakkında konuşacağız. Yes, and tomorrow we start at 6 o'clock. Yarın 6'da başlıyoruz. Okay. Srila Prabhupada ki Jai. Jai Gaur Premanande. His Grace Radha Govinda Prabhu ki Gaur Bhakta Vrinda ki Jai. Shri Rupa Mataji ki Jai.